Ne arıyoruz bu sessiz anıtlar arasında? Bu ıssız tepeler, uçsuz bucaksız çorak vadilerde ne arıyoruz? Unutulmaya başlanmış bir destanın kahramanlık hikayelerini mi? Çoktan bu dünyadan göçmüş aile büyüklerimizin gençlik öykülerini mi? Bugün bu taşta, bu toprakta ne arıyoruz? Bir iz. 100 yıl önce yaşanan büyük fedakarlığı öğrenmek, hissetmek ve anlamak için bir iz. Kurtuluş Savaşı'mızın izinde geziyoruz. Savaşın gerçekleştiği mekanlarda yıllar sonra savaşın izini arıyoruz. Kurtuluş Savaşı bir demiryolu savaşıydı aslında. Savaşın gerçekleştiği, muharebelerin olduğu mekanlar hep demiryolu hatları üzerindeydi. 1920'lerde mevcut demiryolları İstanbul'dan başlayan Anadolu Bağdat hattı, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Konya'ya doğru uzanıyordu. Eskişehir'den Ankara'ya da bir şube hattı gelişiyordu. Yine İzmir'den başlayan ve bu hatta Afyon'da bağlanan başka bir hat vardı. Ve savaşın geçtiği alana ve coğrafyalara bakarsak, muharebelerin olduğu yerlere bakarsak hep bu demiryolu ikmali ve demiryolu zorunluluğu nedeniyle bu yerlerde gerçekleştiğini görürüz. Demiryolcular çok zor koşullarda ordunun ikmalini sağlıyorlardı. Burada demiryollarının başında görevlendirilen Behiç Erkin'i anımsamamız gerekiyor mutlaka. Onun emeklerini hatırlamamız gerekiyor. Şu anda da Malıköy istasyonundayız. Eskişehir'den Ankara'ya bağlanan hat üzerindeki Malıköy istasyonu Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ana ikmal istasyonuydu. Bugün bu istasyonun yerinde bir küçük müze ve 1897'den kalma bir lokomotif var. Türk askerleri 10 yıldır her yerde aralıksız savaşıyordu. Sonunda savaş onları Anadolu'nun tam ortasında buldu. 10 yıldır cephelerde yaşadıkları en büyük sorun, insanı, ekmeği, silahı, cephaneyi bir yerden bir yere götürmekti. Sene 1921'di ve kayıkla, kağnıyla, 2 cılız demiryoluyla vatanı savunmak zorundaydılar. Yunan ordusunun Eskişehir ve Afyonkarahisar'ı işgali sonrasında Milli Meclis ordusu elinde sadece 2 parça demiryolu kalmıştı. Bunlardan kuzeyde olanı Ankara-Polatlı arasındaki kısacık hat Sakarya Meydan Muharebesi sırasında hayati önem taşıyordu. Ve bulunduğumuz Malıköy istasyonu bütün Sakarya Batı cephesinin ana ikmal istasyonuydu ve Ankara'dan yollanan insan ve malzemeler bu istasyona indiriliyordu. Buradan cepheye dağılıyordu kağnılarla. Bu istasyon aynı zamanda bir hava üssüydü. 2 uçağımız buradan havalanıp harekat görevlerini icra ediyordu. Onun dışında bir sahra hastanesiydi. Aynı zamanda cephede kullanılan sayısız hayvan içinde bir veterinerlik merkeziydi. Tam bir lojistik ikmal merkeziydi. Bugün Malıköy istasyonunda Devlet Demiryolları'na ait bir müze bulunuyor. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında hava kuvvetlerimizin elinde sadece uçabilir durumda 2 uçak vardı. Bunlardan birisi de Kuşadası'nda düşmandan ele geçirilmişti ve Vecihi Bey gidip bu uçağı alıp getirmişti. Tam zamanında bu uçak yetişmişti Meydan Muharebesi sırasında ve ona İsmet ismini vermişti ve bu uçakla inanılmaz başarılar elde etti. Yüzbaşı Fazıl Bey, Vecihi Hürkuş gibi kahraman havacılarımız o 2 uçakla savaşın kaderinin değişmesine büyük katkıda bulundular. O 2 uçağı uçurarak hava üstünlüğünü kurdular. Kurtuluş Savaşı bir ulus olma öyküsüdür. Bu ulus, emperyalizmin pençesinden savaşarak kendini kurtarmıştır. 1918 sonunda başlayan işgal ve 1919'da başlayan yerel direnişler, Mustafa Kemal'in liderliğindeki Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de ulusal direnişin komutasını almasıyla sonuçlandı. İzmir'den sonra Balıkesir ve Bursa'nın işgali, Doğu cephesindeki muharebeler, Çukurova ve Antep direnişleri ve 1921 başında Ulusal Ordu'nun ilk başarıları, 1. ve 2. İnönü Muharebeleri. Diğer yandaysa işgal altındaki İstanbul, hilafetçi isyanlar, ateş ve ihanet vardı. Kabus gibi günler 1921 Temmuz'unda başladı.
Yunan ordusu Ankara'daki direnişe son vermek için kendine biçilen role soyundu. Kütahya ve Eskişehir düştü. Son bir kale kalmıştı. Sakarya Nehri'nin doğusundaki çorak dağlar ve tepeler. Bu kalenin Gazi Başkomutanı, Sakarya Meydan Muharebesi'ni, Türkiye tarihinin en karanlık günleri ve gecelerindeki o büyük kavgayı Alagöz'deki bu küçük evden yönetti. Muharebeler Ankara'nın güney ve batısında Haymana ile Polatlı arasındaki 100 kilometrelik cephede 22 gün 22 gece sürdü. Varoluşla yok oluş arasındaki bu mücadelenin rotası 10 Eylül 1921'de belli oldu. Buğday tarlalarındaki olgun başaklar rüzgarda sallanıyordu. O gün askerlerin sırf savaştan dolayı duydukları heyecanın mahiyetini sezer gibi oldum. Bir Tatar köyünün önüne gelince attan indik. Bir tepeyi tırmandık. Dar bir boğazda 53. fırka vardı. Bu 3. kolordunun bir parçasıydı. 15. ve 23. fırkalar hücuma geçmişlerdi. Hepsi dev arılar gibi vızıldayan Yunan uçaklarının altında. Bu tepenin önünde geniş bir vadi, etrafında Polatlı ve Katırlı bulunuyordu. Hava toz ve duman içinde. Zabitlerden biri, "Bu manzara gece çok güzeldir," diyor. Biz ilerlerken Ali Çavuş yanıma geliyor ve diyor ki, "Sol üzengiye ayağını geçirmemişsin, paşa gönderdi, düzelteyim diye." Ali'nin öbür tarafındaki bir siperde Mustafa Kemal Paşa'nın gülerek bize baktığını gördüm. Seslendi, "Gelin hanımefendi, harp ediyoruz." Yüzü en sevdiği oyunu oynayan bir çocuk gibi gülüyordu. Bana 3. Kolordu Kumandanı Kazım Paşa'yı takdim etti. Arkasında bir kürk, elinde bir telefon, karşıdaki tepelerle konuşan bir adam. Mustafa Kemal Paşa, "Doğa Tepe'ye hücum ediyoruz," dedi. Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. 10 Eylül 1921 gününü bir görgü tanığı olarak böyle anlatıyor. Doğa Tepe, Sakarya Meydan Muharebesi alanlarının en önemli mekanı. Çünkü 31 Ağustos'ta Yunan ordusu tarafından işgal edilen bu tepe, Türk karşı taarruzunun ilk hedefiydi. Ve 10 Eylül sabah 8'de başlayan karşı taarruz sonunda çok çetin bir mücadele, sonunda süngü mücadelesiyle öğleden sonra Doğatepe Türk kuvvetlerinin eline geçti. Yüzyıllar sonra yapılan ilk taarruzdu ve başarıyla gerçekleşti. O yüzden de törenler her sene burada yapılıyor. Yakılan, yıkılan köyler, şehirler, katledilen sayısı belirsiz masum siviller, savaş meydanında vurulup düşen, yaralanıp hastanede ölen ve o korkunç hastalıklardan hayatını kaybeden askerler. 38 bin şehit, 31 bin yaralı. Kurtuluş Savaşı'nın bize insan maliyeti. İstiklalin bedeli. Ömrü cephelerde geçmiş Büyük Mareşal bize sesleniyor. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Burada bir şehitlik varmış. Orijinal bir şehitlik. Şüheda kabristanı. Var. Karşı tepe. Karşı tepe. Karşı tepe. Karşı tepede. Gerçek şehit kabristanı. Gerçek. Orada bayağı 40'tan fazla şehit var. Sakarya Meydan Muharebesi bu ulusun varoluş yok oluş savaşıydı. Düşman Ankara'ya bu kadar yakınlaşmışken tüm varlığıyla, tüm gücüyle savunmaya çalışıyordu kendisini. Burada kaybettiğimiz, şehit olan binlerce askerimiz ne yazık ki bilinen mezarlara gömülmedi. Düştükleri yerde kaldılar. O yüzden binlerce şehidimizin bilinen mezarı yok. Şüheda kabristanları çok az. İşte bu da gerçek bir şüheda kabristanı var. Eski Polatlı köyünde savaşın en kızgın anında düşman kuvvetleri buraya yakınlaşmıştı ve burada şehit olan askerlerimiz köylüler tarafından bu mezarlığa gömüldü ve bunca sene bu mezarlığın yeri bilindi. Sakarya aslında bir toplumun, bir milletin dirilişini ifade ediyor. Ve Mustafa Kemal gibi bir önderin halkını nasıl örgütlediğini ve o yok olmuş, tükenmiş bir ulusun
nasıl tekrar dirildiğini ifade ediyor. Aynı zamanda da Sakarya Kurtuluş Savaşı'nın psikolojik noktasıdır. Burada o çıta aşılmıştır artık ve yıllardır taarruz etmeyi düşünmeyen bir subayın taarruz edebileceğini burada öğreniyor, burada görüyor. Parası sonradan ödenmek üzere halkın elinde bulunan kumaş, çivi, nal, semer, buğday, saman, un, bulgur, mercimek, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, çay, mum stoklarının %40'ı, silah ve cephanenin tamamı. Başkomutan, halkı varıyla yoğuyla savaşa katılmaya çağırıyordu. İstanbul'daki depolardan silahlar kaçırılıyor, yurtsever gemiciler ve bahriyeliler bu silahları düşman gemilerinin bombardımanı altındaki Karadeniz kıyılarına getiriyor, fedakar kadınlar bunları istiklal yolunda kanılarla cepheye taşıyordu. Hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. Bu bir subay savaşıydı. O vatan sattığını müdafaa etmek için genç, aydın subaylar askerlerinin önünde ateşe ve ölüme koşuyor, Ağustos güneşinin yaktığı sıcak ve çorak topraklara düşüyorlardı. Sakarya bir dönüm noktasıydı. Etkisi çok büyük oldu. Anadolu'nun Fransız ve İtalyan işgali sona erdi. Akdeniz limanlarından ikmal yapılmaya başlandı. Kuzeyden Sovyetler Birliği desteği devam etti. Britanya İmparatorluğu'nun çıkarları için Ege Mavisi köylerinden ve adalarından alınıp Anadolu yaylasına sürülen 225 bin Yunan askeri Anadolu içinde savunma pozisyonuna geçti. 100 bini bir daha evlerine dönemeyecekti. Mustafa Kemal ve yurtseverler büyük emeklerle orduyu güçlendirmeye koyuldular. Bir yandan da işgali barışçı yollarla sona erdirmek için uğraştılar ama işgalciler buna yanaşmadı. Kurtuluş için tek çare kalmıştı, taarruz. Sakarya'dan bir yıl sonra dirilmiş Türk ordusu düşmana denk bir kuvveti, bütün silahları, topları ve ağırlıklarıyla büyük taarruzun hedefinin güneyinde toplamıştı. Hedef, düşmanın en güçlü savunduğu, arazinin en sarp olduğu ama taarruzun en beklenmediği yerdi. Afyon. Afyonkarahisar şehir merkezindeyiz. Sarp volkanik arazi üzerinde yükselen Afyon Kalesi devasa bir anıt gibi şehrin üzerinde yükseliyor. Bu meydanda bulunan Zafer Anıtı ise Kurtuluş Savaşımızın en güzel anıtlarından, en güzel savaşı anlatan ve zaferi anlatan anıtlardan biri. 1934 yılında Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmış ve Afyonkarahisar halkının bir armağanı olarak şehre ve Atatürk'e hediye edilmiş bu güzel heykel. Hemen meydanın karşısında bulunan Zafer Müzesi binası ise 1921 Eylül'ünden 1922 Ağustos'una kadar Yunan 1. Kolordusu'nun karargahıydı. Komutanı Nikolaos Trikopis olan Yunan 1. Kolordusu karargah binası olarak burası kullanıldı. 27 Ağustos'ta Afyon şehri kurtarıldığı zaman Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü geldiler. O gece burada kaldılar ve Batı Cephesi karargahı olarak binayı kullanmaya başladılar. Bugün bu bina Zafer Müzesi olarak hizmet veriyor. 26 Ağustos 1922 saat 05. Taarruz, topların müthiş ateşiyle baskın şeklinde başladı. Bütün cephelerdeki piyadelerin ilerlemesiyle çok kanlı bir çatışma halini aldı. Günün sonunda Büyük Kalecik'ten Çiğiltepe'ye dek 15 kilometrelik bir cephe kesim üzerinde Yunan 1. hat mevzileri ele geçirildi. Ancak cephe henüz yarılamamıştı. 27 Ağustos. Çok şiddetli muharebeler sonunda öğleye doğru cephe yarıldı. Akşama doğru Afyon'a girildi, batıda da Sincanlı Ovası'na inildi. Bu sırada ulusun kaderini elinde tutan adam, özgürlük marşları çalan muazzam bir orkestrayı sanki dünyanın en yüksek tepesinden yönetiyordu. O tepe, Nazım Hikmet'in eşsiz destanında yer alır. Koca tepe, yanık, ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır.
Bu yurdu bize verenlerin izinde yaptığımız kurtuluş gezisinde Kocatepe'ye bir Nisan sabahı geldik. Bizi kar ve sis karşıladı. Buna rağmen burada bulunmak olağanüstü bir duygu. 1874 metre yüksekliğindeki bu kaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine dayandığı bir taş anıttır. Üzerinde bulunduğumuz tepeden uzaklara bakınca görebileceğimiz karşı tepeler, alanlar, bir savaşın, bir fedakarlığın, bize bu yurdu verenlerin bugüne bıraktığı sessiz tanıklardır. Türkiye'deki en anlamlı, en özel yerlerden birindeyim, Kocatepe'de. Ve arkamda Mustafa Kemal'in bu tepede o sabah çekilen fotoğrafından esinlenerek Profesör Tankut Öktem'in yaptığı bu güzel bronz heykelle Kocatepe'de bir sessizliğe, bir meditasyona dalıyorum. ...28 Ağustos. 1. Türk Ordusu Balmahmut dolaylarında Afyon'dan çekilmekte olan 4. Yunan tümenini imha etti ve Dumlupınar'a yöneldi. 2. Ordu doğudan ilerleyerek Köprülü Köyü civarında 1. Ordu'yla bağlantı kurdu. 29 Ağustos. Çal doğusundaki Hamurköy'de 4. Kolordu cephesinde şiddetli muharebeler oldu. Batıda Dumlupınar mevzileri ele geçti ve ana kaçış yolu kapandı. Ve 30 Ağustos. Başkomutan düşmanın takip edilmesi emrini verdi. Yunan birlikleri Çal ile Aslıhanlar arasındaki Adatepe bölgesinde savunma düzeni aldılar. Çember, Allıören köyü Kızıltaş Vadisi'ndeki küçük bir açıklık hariç kapatıldı ve bu açıklıktan kaçabilen dağınık birlikler haricindeki Yunan kuvvetleri gece 22.30 itibarıyla imha ve esir edildi. Dumlupınar batısındaki Kaplangı Dağı da Türk kuvvetlerinin kontrolüne girdi. Bütün bunlar olurken her asker kendi kahramanlık destanını yazıyordu. Söz, onur, namus, Albay Reşat bu kavramların vücut bulmuş haliydi. Büyük taarruzun, hatta tüm Kurtuluş Savaşımızın en dramatik öykülerinden biri bu üzerinde bulunduğumuz tepede yaşandı. Çiğiltepe'de. Çiğiltepe Türk taarruz hattının en batısıydı, en ucuydu ve çok önemli bir tepeydi. Bu yüzden dolayı burayı almak için Mustafa Kemal Paşa en güvendiği, en sevdiği subaylardan birini görevlendirmişti. Albay Reşat komutasındaki 57. Tümen. Albay Reşat o gün taarruzda merkeze uzak olmasından dolayı, uçtaki bir birlik, bir kanatta bulunmasından dolayı merkezdeki yoğun Türk topçu ateşinden faydalanamamıştı. Destek atışları azdı, güçlü toplarla desteklenemiyordu ve bu tepeyi de güçlü bir Yunan tümeni savunuyordu. Sadece piyadeleriyle tepeyi tırmanarak, büyük bir çabayla, savaşarak tepeyi almaya çalışıyorlardı. Çok kritikti durum. Mustafa Kemal Paşa direkt Albay Reşat'ı aradı telefonla sabah ve bu tepeyi almanızı istiyorum dedi. Ve Albay Reşat bir söz verdi. Söz veriyorum komutanım, yarım saat içinde tepeyi alacağız dedi. 45 dakika sonra Mustafa Kemal tekrar telefon etti. Tepe daha alınmamıştı. Albay Reşat'ı istiyorum dedi ve Albay Reşat'ın yaveri komutanım Albay Reşat intihar etti dedi ve size bir not bıraktı. Size söz verdim, bu sözümü gerçekleştiremediğim için bunun utancıyla yaşayamam dedi ve intihar etti. Söz, onur, namus bu Çiğiltepe'de kendini gösterdi ve kısa bir süre sonra da Çiğiltepe'de Türk bayrağı dalgalanıyordu. Albay Reşat'ın ailesi soyadı kanunu çıktıktan sonra Çiğiltepe ismini aldılar ve bu ıssız güzel tepede onun öyküsü hala bugün bayrakla beraber dalgalanıyor. Fahrettin Altay komutasındaki 5. Süvari Kolordusu'na çok zorlu bir görev verilmişti. Süvariler cephenin en batısından
ahır dağlar üzerindeki sarp geçitlerden ve dar patikalardan gece geçerek sabah Sincanlı Ovası'na indiler. Düşmanın arkasına sızarak İzmir'le iletişim ve ulaşım bağlantılarını kestiler. Türk süvarileri muhabere ve ikmal hatlarını kesmenin yanında takip harekatındaki hızlarıyla da Yunan kuvvetleri üzerinde çok büyük psikolojik baskı yarattılar. Afyon-İzmir demiryolu arasındaki bu istasyon çok stratejik bir yerdeydi. Demir yolunu kesmek için en uygun noktaydı. Ve süvari kolordumuzun görevi de düşmanın arkasına geçip demir yolu ve telgraf, telefon iletişimi kesmekti. İşte burada bu görevi üstlenen Yıldırım Kemal isimli bir genç teğmendi. Çok kahraman, çok cesur bir teğmen olduğu için bütün süvari kolordusunda biliniyordu, tanınıyordu. Bu görevi yaptılar, burada demiryolunu kestiler ve buradaki çatışmada ne yazık ki şehit oldu Yıldırım Kemal. Ve bu istasyonun yanına, mezarına defnedildi. O tarihten sonra bu Küçükköy isimli istasyonun adı da Yıldırım Kemal oldu. Yıldırım Kemal istasyonu tüm Kurtuluş Savaşı alanlarımızın en gerçek, en hakiki ve belki de 1922'den beri pek değişmeyen en özel mekanlarından birisi. 31 Ağustos sabahı Muharebe Meydanı'nı gezen komutanlar Çalköy-Adatepe arasında 5 Yunan tümeninin yok edildiğini saptadılar. Mustafa Kemal bir sonraki hedef olarak Akdeniz'i gösterdi. Süvariler ve piyadeler savaşarak 320 kilometre yolu 9 günde aldılar, İzmir'e girdiler. Aynı anda Türk ordusunun bir kolu da Eskişehir ve Bursa'yı işgalden kurtarıyordu. Son Yunan askeri 18 Eylül 1922'de Anadolu'yu, son İngiliz askeri de 6 Ekim 1923'te İstanbul'u terk etti. Anadolu bozkırında Kurtuluş Savaşımızın izini sürdük. Savaşların, muharebelerin yapıldığı mekanları gördük. Şunu fark ettik, hafıza toprakta, hafıza coğrafyada. Bu yurdu bize verenlerin izini bu coğrafyada sürüyoruz. Bu yüzden bu coğrafyayı çok kıskançça korumamız gerekir. Burada yaklaşık 100 yıla yakın bir süre önce bir ulusun tarihi değişti. Ve şu an üzerimde bulunduğum bu mekan Zafertepe, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının muharebeyi idare ettiği ve başkomutan meydan muharebesine komuta ettiği yer, tepe. Bu kadar önemli. Karşımdaki tepelerde savaş alanlarını görüyorum, muharebenin cereyan ettiği yeri görüyorum ve başkomutan işinin başında, ateş hattına bu kadar yakın bir yerde, bu tepede savaşa komuta etti. İşte bize bunun bilgisi lazım. Bu öyküleri okumamız, bilmemiz, daha çok merak etmemiz, araştırmamız lazım. Atamızın izinde ancak gerçekten bu coğrafyada iz sürerek gidebiliriz.